Aşağıdaki fonksiyonlar tanımlı oldukları kümelerde diferansiyellenebilirlerdir. Birinci ifade, türevi kendisine eşit fonksiyonlar vardır. İkinci ifade, ters türevi ln sin x artı c ise ters türevi alınan fonksiyon kotanjant x dx'tir. Üçüncü ifade, ters türevi 1 bölü 2 karekök x dx, ters türevi alınan fonksiyon karekök x artı c'dir. Hangileri doğrudur? Çözüme geçelim. Birinci ifadede bir o zaman f fonksiyonunu ele alalım. Tanımlı olduğu kümedeki elemanlar var. Değer kümesindeki elemanlara gidiyor bu fonksiyon. İfadeye göre f tanımlı olduğu aralığın her noktasında türevi kendisine eşitmiş. Buradan yola çıkarak ilerleyelim. dy bölü dx eşittir y. Aynı değişkenleri bir tarafa alalım. dy bölü y eşittir dx. Her iki tarafın integralini alalım. Buranın türevi yukarıdaysa böyle bir ifade neyin türevi olabilir? Ln y olabilir mi? Evet. Ln y türevi bölü kendisidir. Artı bir sabit geliyordu. O da k sabiti olsun. Eşittir. Bu tarafın integrali hangi fonksiyonun türevi dx'tir? X fonksiyonun türevi dx'tir. O zaman buraya x artı bir sabit gelecek. Bu sabit de ne olsun? Bu eşitliği daha düzenli hale getirebilmek için k'yi hatta k eksi n'yi bu tarafa attığımız için k eksi n'yi ln 1 bölü c sabit olarak alalım. Logaritmik fonksiyon özelliklerinden dolayı buranın eşiti ln y çarpı 1 bölü c gelir. Fonksiyonu üstten olarak yazalım. Bu tabandaki gizli e yani logaritma e nasıl olacaktır? Y çarpı 1 bölü c eşittir e üzeri x olacaktır. Bunu biraz daha düzenlediğimizde y'nin eşiti c çarpı e üzeri x olacaktır. Demek ki bu tür y fonksiyonlarının türevi kendisine eşit olmaktadır. Bu fonksiyon c çarpı e üzeri x fonksiyonudur. Böyle birbirinden çok fonksiyon vardır. E üzeri x fonksiyonu türevi kendisine eşit. 2 çarpı c sabitini 2 seçersek 2 çarpı e üzeri x türevi kendisine eşit fonksiyondur. 3 çarpı e üzeri x türevi kendisine eşit fonksiyondur. Böyle türevi kendisine eşit fonksiyonlar vardır. O yüzden birinci ifade doğrudur. Sorunun ikinci ifadesinde ters türevden ve ters türevi alınan fonksiyondan bahsediyor. Haydi onu inceleyelim. İkinci ifadede geçen ifadeleri böyle tek tek ele aldık. Evet türevi geçmiyor ama ters türevinden önce bir türevi ifadesini de görelim. Böylelikle daha net bir şekilde kavramlar kafamızda otursun. Bir tane türevi alınan fonksiyon seçiyoruz. O fonksiyonda x kare bölü 2 olsun. Bunun türevini yanda alalım. X karenin türevi 2x eder. Sabit aynen kalır. Buradaki ikiler birbirini götürdüğü için türevi x gelir. Fonksiyon seçelim. O fonksiyonda x olsun. Bunun ters türevini alabilmek için yani integralini alırız. İntegrali de ne gelir? X kare bölü 2 artı c gelir. O zaman fonksiyonumuzu yazalım. Ters türevini yani bulduğumuz belirsiz integrali yazalım. Tablo olarak düşünürsek bu tabloda dikkatimizi ne çekiyor? Ters türevi alınan fonksiyonla türevi sonucu veren fonksiyon birbirine eşittir. Bir de bu tabloda ne dikkatimizi çekiyor? C sabitini 0 alırsak türevi alınan fonksiyonla ters türev birbirine eşit oluyor. Bu kavramlar kafamızda oturduysa soruda geçen ifadenin doğruluğunu test etme zamanı gelmiştir. İkinci ifadedeki ters türevi bu ise de değilse bunu doğru kabul edip aldık ters türevi budur diye ve ters türevi alınan fonksiyonu da bu olur demiş. Bunun doğruluğunu test etmek için neyi buraya eşit olacaktır? Türevi. Demek ki bu fonksiyonun burada türevini alacakmışız. Haydi bakalım bu fonksiyonun türevini alalım. Eğer türevi bu çıkarsa ifade doğru olacaktır. Bunun türevini aldık mı burayı bize verir. O yüzden türevini alalım. X u'ya eşitse ln u, u'nun türevi bölü u'dur. O da u sin x olduğu için sin x'in türevi cos x'tir. Bölü u sin x'ti. C'nin türevi sabit olduğu için 0'dır. Buradaki eşitlik cos x bölü sin x çarpı dx'tir. Artı 0'ı yazmaya gerek yok. Toplam yine bunu verir. Bu eşitliği biraz daha düzenlediğimizde cos x bölü sin x
neye eşitti? Kotanjant x fonksiyonuna eşitti. Demek ki ters türevi alınan fonksiyon kotanjant x dx'miş. Bize ikinci ifadede aynı bu şekilde verilmiştir. O zaman ikinci ifade de doğrudur. Üçüncü ifadeye geldik. Yine ters türevini vermiş. Eğer ters türevi böyleyse ters türevi alınan fonksiyon budur demiş. Doğruluğunu kontrol edeceğiz. İkinci ifadede ters türevi verilenin türevini aldığımızda bize ters türevi alınan fonksiyonu veriyordu. O yüzden üçüncü ifadede de ters türevinin türevini alırsak bize ters türevi alınan fonksiyon otomatik olarak verecektir. Bakalım doğru mu? Eksi 1 bölü 2 başa gelir. Eksi 1 bölü 2'yi 1 azalttığımızda eksi 3 bölü 2 olur üssü. Böyle devam ederse eşitlik bu kadar sade bir fonksiyon gelmez. O yüzden üçüncü ifade yanlıştır. Anketimize katılımınız için çok teşekkür ediyoruz.